Özbekistan'ın Buhara kentindeyim. Buhara'da Kolon Minaresi'ni gezerken paylaşımlı takside benimle beraber gelen Ağabek de yanımda. Ağabek'in de arkadaşı, isimleriniz? Sünnetullah. Sünnetullah, senin Ağabek. Ağabek ve Sünnetullah. Ağabek'le biz dediğimiz gibi dün aynı araçta geldiğimiz için tanışmıştık. Sünnetullah'la da Ağabek sayesinde tanıştık. Buradan da palav yemeye gidiyoruz. İnşallah. Hadi palav yemeye Evet. gidelim. Gidiyoruz abi. Şimdi giderken de ben size birkaç tane soru sorayım. Sünnetullah, sen bu şehirli misin? Xorazm'da mı abi? Xorazm'da hangi şehir orada? Hangi il? Urgenç'te. Urgençli misin? Urgenç'te. Urgenç'i zaten önceki bölümde izlemişsinizdir. Urgenç'i tekrar anlatmayacağım. Eğer izlemeyenler varsa yukarı kart bırakıyorum. Karttan izleyebilir. Ağabek de zaten Xorazmlı. O da burada okuyor. Ağabek burada bilgisayar bölümü okuyor. Sünnetullah, sen ne bölüm okuyordun? Ben de müzik abi. Ha, müzik doğru. Müzik bölümü okuyor. Ben de az önce dedim ki müzik okuyup da sesi kötü alan birisi yoktur dedim. Hangi müzik aletlerini çalabilirsin? Ben de tar biliyorum abi. Tar biliyorsun. Tar biliyorum abi. Özbek'ten zaten. Ha, Özbek çalgısı. Tar biliyorum. Maalesef bu plansız bir görüşme olduğu için yanımda tar getirmedi. Eğer planlasaydık bunu bize bir tar çalıp belki müzikte söyleyebilirdi. Söyleyiniz abi. Siz yetmiyorsunuz, tamam. Burada kalıyorsunuz. Bugün akşam buradayım. Tamam. Yarın akşam 6'da Semerkant'a varacağım. Ha, tamam abi. Senin ev buraya yakın mı? Dom yakın mı buraya? Yakın. Çok yakın nasıl? Normal. Ha, anladım. Özbek pilavını geldiğimden beridir çok net bir şekilde size anlatmamıştım. Bu videoda nasip oldu. Her şehrin Özbek pilavı ayrı mı? Farklı mı yaparlar? Şehir var, ayrı var. Samarkand'daki ayrı, Xorazm ayrı, Buhara'nın Safoğaşı var. Ne farkları var mesela Semerkant'la Buhara'nın aşında ne farklılık var? Tayarlanış usulünde var abi. Birisinde önce fark yok. Farklı zamanlarda pişirilmesi. Pirincinde fark var. Pirinç farklı. Başka baharatları farklı mı? Baharatlar ama çok farksız. Zaten temi farkı var. Temi de var. Goşti farkı var mı? Güçlü, bir kıl güçlü. Hepsi aynı, tamam. Hepsi aynı. Hepsi aynı etten yapılıyormuş. Tavuklu ve kuzu etiyle yapılıyor dedin. Sığır eti var. Sığır eti de var aynen. Büyükbaş olarak sığır eti de burada tüketiliyor. Biz pilav yemeye gidiyoruz şimdi. Restoranda tekrar kamerayı açar. Size hem fiyatlarını hem de çekebilirsem eğer yapılma sürecini, çekemezsem de bize servis edildiği şeklini mutlaka gösteririm. Biz taksi istiyoruz. Tüm seyahatim boyunca Yandex.Go'yu kullandım. Yandex.Go'yu kullanmanızı tavsiye ederim. Biz de şimdi Yandex.Go'dan taksi çağırdık. Taksi geliyor. Çok az kaldı. Taksinin tam olarak nerede olduğunu canlı olarak gösteriyor size. Geldiğinde de plakasını falan her şeyini burada gösteriyor ki yanlış taksiye de binme ihtimaliniz yok. Evet, taksimiz geldi. Bozulun abi. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Kolaysınız. Elhamdülillah. Kalksana. Ben de iyiyim. Sağ olun. Hiç çok teşekkür ederim. Bloggersınız ha? Ben vlogger'ım. Ha? Vlogger. Saklı da. Türkiye. Kardeş. Kardeş ya. Özbekçe gepleştir. Ha, Özbek. Через 300 метров круговое движение. Второй съезд. Kanal есть, где смотреть? Bunu anlamadım. Çevirsene bir. Hayırda görüş mümkün bunu. YouTube engelsiz yollar. Korsitası. Tamam, durunca gösteririm ben sana. İsmin ne mi? Cemşit. Cemşit. Türkiye'de var Cemşit ismi. Ha. Hak'tan ismi Türkiye'de var mı? Второй съезд. Hak'tan ismi burada var mı? Burada yok. Murat var burada. Murat. Türk isimleri burada Bana ismim Forsi. Farisi, evet Farsi. Farisi. Doğru. Bizde de çok Farisi. Bu maşının markası ne? Çangam. Kutay, Markası? Kutay malı mı? Daha Kutay mı? Kutay malı. Kutay. Burada Çin'e Aman Kutay asla diyorlar. Kutay. Ha, hemen hepsi Kutay. Şmotka. Burada çoğu araç Çin'den geliyor. Çin'e de Kutay diyorlar. China. Evet, China. Türkçe'de Çin. Çin. Hı hı. Özbekçe'de Kutay. Aynen. Özbek pilav yemek için geldik de biraz sanırım geç kaldık. İkinci yere geldik. Diğer yer tadilattaydı, o yüzden kapalıydı. Burada da aş bitmiş, evet. Pilav bitmiş. Başka yere gideceğiz herhalde ya da
Yarına mı bırakacağız? Bakalım. Yani pilav bitmiş. Şansımıza küselim. İkinci yerimiz. Sünnetullah ikinci yeri aradı. Telefonla aramamıza rağmen böyle bir de. Telefonla arıyoruz. Kimisine ulaşılmıyor, kimisinde pilav yok diyor ya da başka bir yemek söylüyor. Onu yiyebilirsiniz diyor. Özbek pilavı yiyecekseniz kesinlikle bu saate almayın. Bu saatten kastım yani akşam saatlerine falan kalmayın. Yoksa bulamıyorsunuz. Bir de karşıda Özbek'in Toğamları diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. Bakalım. Hiç durmadı. Şansımız varsa burada vardır. Bu da mı kapalı? Osh bor ekanmi aka? Ha varmış. Selamünaleyküm. Apa hoş buran? Sanırım var burada. Asma. Sağ ol. Hep hoş var. Hoş sohbetimizin falan hoş bu. Qancha ekan bu? Zo'r. Tamam yani. Yaxshi svejiy. Svet yo'qmi yo'q? Svet to'g'risi yoqamiz. Yo'q. Voy ekan, yavash. So'ng, mana shu. Shularga choy salat keltirsa hoş. Uchalasiga bitta tarafga Bizaga Osh 3 qancha? kishilik qilib chiroyli qilib berasiz. bitta tovoqdami yoki alohida alohidamisiz? Yo'q, o'rtaga qiling. O'rtaga qo'yingizlar. Keyin Choy nima qanaqa bo'lsin? forsi bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? Xohlasangiz uchalaringizga alohida Yo'q, puli Yo'q, qancha? puli. Narxi. 300 mingdan uchalaringizga nima bo'lsa 90. Yo'q, bittaga siz Hammasiga narxi bitta bo'ladi, chiroyli lekin qilib bering. bittasiga. Bittaga. chiroyli qilib bu Turkiyadan kelgan mehmonlar. Свежий салат. Choy qanaqa bo'lsin? Ko'k choy, qora choy, limon choy, Kara çay, qora choy. Siz limonni nega deysiz? limonsuz. Limonsiz. O'zi bo'lsin. Şimdi bir yerde bulduk. 3 kişilik ortaya söyledi. 30 bin son dedi değil mi? 3 kişilik. 30 bin son dedi. İçecekle kara çay söyledik. Siyah çay. Başka benim anlamadığım bir şey var mıydı? Yo'q. Anlıyorsun zaten. Çoğunu anlamışım. Artık Sünnetullah da Özbekçe gepleştirebildiğimi, düşünmeye başladı. Yemek gelsin tekrar görüntü alacağım. Choyni sho'mi? Şimdi Özbek pilavımız geldi. Bu şekilde servis edildi. Bu 3 kişilik ortaya istemiştik biz. Bu da Özbek malı. Sünnetullah. Ağabek. Afiyet olsun abi. Aşk olsun. Baş olsun. Şimdi Özbek pilavını deneyeceğiz. Çok fazla şey var. Ben çok karışık şeyleri yiyemiyorum ama artık bir şekilde yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Hadi bize afiyet olsun. Az önce Özbek pilavını yedik. Sünnetullah ve ağabekle şimdi Betati adında Sünnetullah'ın çalıştığı iş yerine geldik. Şimdi burada Sünnetullah'a sizlerin de huzurunda Özbekistan'daki yaşama dair sorular soracağım. Öncelikle Sünnetullah burada öğrenci, müzik alanında eğitim görüyor. Önce merhaba diyelim arkadaşlara. Merhabalar arkadaşlar. Kaç yaşındasın Sünnetullah? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Daha çok gençsin Sünnetullah. Sünnetullah aslen Harazımlı. Harazım bölgesinde Ürgençlisin değil mi? Ürgençli. Ha, Ürgençli. Ürgenç'e gitmiştim ben. Ürgenç'te de arkadaşım vardı. Oraya da vardım. Oraları da gördüm. Kendisinin memleketinde gördüm yani. Güzel yer oralar. Tren yolculuğuyla. Size yaktım abi. Ben de yaptım. Güzeldir. Güzel. Eyvallah. Şimdi Özbekistan'daki yaşam zor mu? Yani zor derken Türkçedeki zor. O Özbekçedeki İyi mi? ha, İyi mi? Normal abi. normal. Ortalama bir kişi ne kadar kazanır bir ayda? Kaç dolar kazanır? Dolar Bir bazında. ayda her kişi her işe devlet işinde var abi. Devlet işindekiler ne kadar kazanır en az? En azı 1,5 milyon 2 milyon abi. Dolar olarak Dolar olarak 150 200. 200 250. 200-250 dolar. Ev kiraları peki? Ayolsuz bir kişi ev kirasını ne kadar verir? En kirası
1,5. Aylık. Oo, çalıştığını oraya veriyor yani. Bayağı zor o zaman. Normal değil. Normal. Normal değil. Bu zor yani. He, zor. Sen öğrencisin. Öğrenci. Mı kalıyorsun, yurtta mı kalıyorsun? Ben kvartira kalıyorum abi. Kvartira. Yurt büyük ihtimal değil mi? Hı. Kaç kişi oda? Biz 6 kişi dururuz. 6 kişilik 2 bir oda. kanalı. 2 haneli 6 kişilik bir odada kalıyorsunuz. Oraya ne kadar pul verirsin? Dolarda 1,5. 150 dolar mı? 150 dolar. 150 dolar. 150 dolar. Aynı zamanda kendisi burada çalışıyor. Sanırım derslerinden kalan zamanda buradasın değil mi? Derslerimden keyin sonra buradan. Ha, derslerden sonra buradasın. Burada ortalama ne kadar kazanıyorsun? Orta burada abi faiz yapıyoruz. Faiz. Her gelen müşterinin hesabına lazım faiz yapıyoruz. %8 bir hizmet bedeli mi? %5 faiz. %5 hizmet bedeli. Bizde kalır. Şimdi Özbekistan'da böyle bir durum daha var. Abi, Restoranlara gittiğinizde bunları görebilirsiniz. %5 bir hizmet komisyonu alınıyor. En son çeke yansıyor değil mi en son? En son tutara yansıtılıyor. Toplam tutar artı %5 hizmet bedeli. Birçok Avrupa ülkesinde de zaten oturduğunda masaya hizmet bedeli veriyordum. O yüzden çok da garip gelmedi bana. Peki senin bana söylemek istediğin, ya bu Türkiye'de olmayabilir, garip karşılayabileceksin dediğin bir şey var mı? normal abi. Türkiye'de burada normal abi. Belki araçlar, maşınlar, maşın almak kolay mı burada? Maaşın almak normal ama sen kımmat. Ha. Aracın değeri gerçekten Türkiye gibi değerliymiş. Ortalama en düşük sıfır araç ne kadar? En düşük maaşın Ha, sıfır. Kobaltlar ne kadar mesela? Kobaltlar 160, 170, Kaç bin dolar? 2024 yıl çıkan kobaltlar 180, 170 milyon. Fiyat olarak yani Fiyat dolar olarak pardon. 13 bin, 14 bin dolar. 13 bin 14 bin dolar. Yani Türkiye şartlarına göre düşünürsek aslında bu rakam ucuz da ama buranın şartlarına göre düşünürsek şimdi devlette çalışan bir kişi 250 dolar 300 dolar alıyor. Arabanın bedeli 13 bin dolar 14 bin dolar. Aslında çok da kolay değil bir araç almak. Bir yanda kira, bir yanda normal günlük ihtiyaçları, muhtelif ihtiyaçlarını da düşünürsek aslında bu noktada araç sahibi olmak, ev sahibi olmak bence zor. Yani bu konuşmadan, bu röportajdan ben bunu çıkartabiliyorum. Sünnetullah çok sağ olasın. Buranın sahibi de bir Türkmüş. Kendisiyle daha az önce tanıştık zaten. Buradaki çalışan arkadaşlara da Türkçe biliyor. Kendisi de Türkçeyi burada öğrenmiş. Güzel. Yani ben anlaşabiliyorum. Çok rahat anlaşabiliyorum. Hatta Harazm bölgesinde de ben Türkçe konuşarak çok rahat herkesle anlaşıyorum. Türk abi kardeşimiz ya. Bizim şivelerimiz okşar ya. Evet, şivelerimiz Harazm. çok okşar. Sonuçta hepimiz kardeşiz. Yani o Özbek Türk'ü benim kardeşim. Ben Türkiye Türk'üyüm, onun kardeşiyim. Özbek'tir, Kazak'tır, Kırgız'dır, Azerbaycan'dır, Türkmenistan'dır. Bunların hepsi zaten Türk dilini konuşur. Sadece şiveler fark eder. Şiveler de fark ettiği için kendisinin dilinde biraz Arapça, kendisinin dilinde Rusça biraz fazla vardır. Bizim dilde Arapça, Farsça fazla. Türkmen dilinde Arapça, Farsça fazla. Bunun gibi. Yani yaşadığımız coğrafya biraz da kaderimiz. Bu noktada kendisini de anlayabiliyorum. Kendisiyle de hemen arka tarafta Ağabek de bizi seyrediyor. Ağabek'le biz Ürgenç'ten taksiyle buraya gelmiştik. Zaten bölümün başından beri izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ağabek'in arkadaşı Türkçe bildiğini, Türklerin işlettiği bir iş yerinde çalıştığını söyleyince biz de dedik bir gidelim, tanışalım. Kendisiyle tanışmak istedik, sağ olsun. Teşekkür abi. En yakın zamanda Türkiye'yi Memnun bekliyorum. abi. Ben de memnun oldum. İnşallah Türkiye'ye varıyoruz abi. İnşallah. En yakın zamanda Türkiye'yi bekliyorum. Türkiye'ye geldiğinde misafirimiz olur. İnşallah. Adana'yı biliyor, Antep baklavasını biliyor, Antep'i de biliyor. Antep'i bilen çok az kişi var Özbekistan'da. Genellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya bu şehirleri daha çok biliyorlar. Nereden geldin diye sorduklarında direkt bu şehirler sayılıyor. Ama Antep'ten geldim deyince hiç yadırgamadan Antep'i ben biliyorum, işittim dedi. Ve baklavadan, fıstıktan falan bahsetti. Baklavasını biliyorum abi. Antep'in fıstığı da meşhur, baklavası da meşhur. Fıstıklı çok iyi. Tarihi yerleri de meşhur. Geldiğinde inşallah sen de oraları gezdiririm. Antep'te de baklavayı tadarsın. Tamam abi.
Buhara'nın ikinci gününden merhaba. Bu Buhara'da kaldığım yerde ayrılıyorum artık bugün. Ayrılmadan önce şu şekilde göstereyim. Karakoca'nın işlettiği küçük bir guest house. Ben soldaki en baştaki odada kaldım. Aşağıda yemek yeniyordu. Burayı yeni yapıyorlar. Hala yapılmayan yerleri var. Çok güzeldi. Her şey güzeldi. Sabah kahvaltı dahil gecelik $10. Bütün turistik yerlere yürüme mesafesi. Benim bütün ihtiyaçlarımı karşıladı. 2 kişilik paylaşımlı odaydı normalde ama yanıma gelen kimse olmadığı için tek başıma kaldım. Şu anda da zaten benden başka bir aile var. Onlar kalıyor. Her şey güzeldi. Yani geldiğinizde Sezam Guest House. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Bütün gezilecek yerlere yürüme mesafesinde. Maksimum 10 dakika yürüyorsun her yere. Bu noktada bayağı başarılı. Yürüme mesafesi olmasa bile zaten taksiler uygun burada. Taksi çağırıp hemen bir yerden bir yere varabilirsiniz. Çıkarken de genellikle burada kaldığınıza dair bir belge alın, belge talep edin. Çıkışta herhangi bir sorun yaşanmamak için. Çünkü yabancı uyruklu vatandaşlar burada adres kaydı yapmak zorunda 3 günden sonra. 3 gün içerisinde pardon. 3 günden az kalacaksanız herhangi bir adres kaydı yapmanıza gerek yok. Aynı gün çıkacaksanız yine aynı şekilde adres kaydına gerek yok. Kırgızistan için de aynı şey geçerli. Orada da kaldığımda talep edeceğim belgeleri. Bundan sonraki yerleri de talep edeceğim. Küçük bir yürüyüş yaptıktan sonra yine tabii ki Kalon Minaresi'nin olduğu yere geldim. Çok fazla bugün turist var. Hava sıcak. Yani gezinmek için ideal bir hava sıcaklığı aslında. Güzel. Bu taraf güncel mescit olarak kullanılıyor. Dün namaz vardı. O yüzden turistlere kapatmışlardı. Yani hızlıca. Miri Arap Camii burası. Kalon Minaresi'nin hemen yanında. Buradan öteye geçişe izin vermemişler. Namaz vakitleri karşıda yazıyor. Daha ileriye gitmeye izin vermemişler. O yüzden ancak o kadar gösterebildim. Çok fazla Güneydoğu Asyalı turist var burada. Aslında yerli turist de çok fazla. Bu noktada bu güzel bir şey. Kırgızistan'dan, Kazakistan'dan da çok fazla turist geliyor buraya. Seviyorlar aslında bu tarafı gezmeyi. Kalon Minaresi'nin belli aşamalarında Arapça dualar olduğu söyleniyordu. Burası da arka tarafı. Kalon Camii'nin güney kapısı. Burası doğu kapısı. Akşam saat 6'da trenim var. O yüzden yavaştan Lebi Havuz'un oraya doğru gideceğim. Oraya gitme sebebim orada oturacak yerler var. Ve biraz da sakin bir yer. Turistik anlamda tamam yoğun ancak oturan turist olarak az insan var. Son bir kez burayı görüp öyle dönmek istedim. Miri Arap Camii, Kalon Mescidi. Her noktada turist polisine de rastlayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşadığınızda size yardımcı olabiliyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım zaten. Güvenlik anlamında çok güvenli bir yer. Tek başınıza seyahat edebileceğiniz ülkelerin başında gelir. Hatta güzellik anlamında şu ana kadar gezdiğim ülkeler arasında ilk 5'te yer alır. Az önce meydandan çıktım. Düz yürüyünce dün burayı görmemiştim. Abdullah Aziz Han Medresesi. Sağ tarafta öyle yazıyor. İşlemesi çok güzel. Mükemmel bir işleme var, işçilik var.
Çiniler ve varaklı detaylar müthiş. Rahmet. Sonra. Rahmet. Satıcılar var tabii her medresede olduğu gibi. Bittim. Çok güzeldi. Where are you from? Türkiye, Türkiye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Rahmet. Yine Abdülaziz Han Medresesi'nin karşısındaki medrese. Bu medreseler şu an günümüzde medrese olarak kullanılmıyor. Yani eski işleviyle kullanılmıyor. Daha çok turistik yer haline getirilmiş, koruma altına alınmış. Her medresenin girişinde bir tane bilgilendirici, çok küçük bilgilendirici levhalar var. Rusça, İngilizce ve Özbekçe yazıyor levhalarda, bilgilendirme levhalarında. Özbekçesini okumak daha kolay olduğu için benim için Özbekçesini okuyorum. Zaten sanırım bu 4. günüm burada. 4. gününden sonra da bayağı bir Özbekçe anlamaya başladım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Siz nereden geldiniz hocam? Benim misafirler Türkiye'den, Öyle İstanbul'dan geldiler. Ben rehberim burada. Öyle mi? Şu sol taraftaki medreseyi biliyor musunuz? Şu Nedir? soldaki Ulu Bey, sağdaki Abdüleshan Medresesi. Soldaki Ulu Bey. Ulu Bey'in yaptırdığı medrese o. 3 medreseden biri burada. Buhara'daki ilk yaptırdığı medrese mi? Buhara'daki ilk yaptırdığı. Semerkant'taki ve Gıcduan kasabası var Buhara'nın 50 Hı hı. kilometre kuzeyinde. O ikinci yaptırdığı medresesi. En büyüğü de Registan Meydanı'nda Semerkant. Registan'a bugün gideceğim inşallah akşam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Burada yerel rehberlik yapıyormuş. İstanbul'dan misafirleri varmış. Onları gezdiriyordu. Ben de çarşıdan devam ediyorum. Halkın ilgisi çok güzel ya. Türkiye'den geldiğinizi anlayınca bir şekilde size Türkçe kelimeler söylüyorlar. Gülümsüyorlar hiçbir şey yapmasalar bile. Türkçeyi daha çok dizilerden öğrendiklerini, şarkılardan öğrendiklerini söylüyorlar. Ya ben çok şaşırıyorum arkadaş. İnsanlar diziden, şarkıdan nasıl Türkçe öğreniyor, nasıl bir dil öğreniyor? Biz o kadar Hint dizisi izledik. Tek kelime Hintçe bilen var mı? Yok. Şaşırıyorum bazen. Hele bir havuzda gidip dinleneceğim. Saat de şu an 1'e doğru geliyor. Biraz orada dinlenir. Daha sonrasında devam ederim. Bu bölgede özellikle Türk turist de çok fazla. Yani Türkiye'den gelen turist de çok fazla. Nukus, Ürgenç ve Hive'de bu kadar Türkiye'den gelen turistler rastlamamıştım. Sanırım Türkiye'den gelenler turla geliyor. Turda çoğu tur Hive'yi ekstra olarak yapıyor. Ekstra yapınca da haliyle çok kişi tercih etmiyor. Ürgenç ve Nukus zaten programlarında yok. Nukus'a giden tur hiç görmedim. Ancak lokal bir insanla o taraflara gidebiliyorsunuz. Sağ olsun beni arkadaşlar gezdirdi orayı. Çevredeki insanları çok rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden biraz kısık sesle konuşacağım. Yola çıkmadan önce bir yemek yiyeyim dedim. Şöyle tavuk çorbası söyledim. Bir ayran söyledim. Ayran böyle geliyor. İsterseniz bardağı doldurabiliyorsunuz. İstemezseniz direkt böyle kaşıkla ya da kafanıza dikere geçebiliyorsunuz. Hiç yadırganmıyor bir durum burada. Yemeği yedikten sonra yavaştan tren istasyonuna doğru gideceğim. Bu menü 10.000 son tavuk suyu, 15.000 son ayran, 25.000 son yaklaşık $2. Semerkant'a gitmeden önce yemeği burada yedim. Jan restoran yazıyor. Fiyatlar normal, hatta uygun da sayılabilir. Tavuk çorbası $1'dan azdı. Lezzeti de güzel. Ben beğendim açıkçası. Mekan da otantik olarak yapılmış. Aynı zamanda mekan Lebi Havuz meydanına çok yakın. Yemek yiyecek yeri ararsanız eğer burayı tavsiye edebilirim. Şimdi Yandex Taksi'den taksi çağırıp istasyona gideceğim. Hem orada biraz dinlenirim hem de telefonumu şarj etmem gerek. Taksi bekleyecek bir yer bulayım, gölge. Çünkü hava çok sıcak. Şimdi içeri gireceğim. Bilet almak istiyorsanız şurada demiryolu kasaları yazan yerden biletlerinizi alabiliyorsunuz. Bileti online alabilirsiniz. Ben genellikle online alıyorum. Eğer online alamazsanız da zaten buradan bir gün öncesinde, en az bir gün öncesinden gelip biletinizi alın.
Buhara Vokzal diye geçiyor burası. Vokzal genellikle Temir Yolu Vokzalı diyorsa demir yolu istasyonu, tren istasyonu anlamına tekabül ediyor. Hemen girişler de sol tarafta gördüğünüz gibi insanların girdiği yerden girip demir yoluna ulaşabiliyorsunuz. Bilet kontrolü de genellikle trende ve trene binmeden önce yapılıyor. Bu noktada da herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sadece elektronik biletinizin olduğunu gösterin yeterli. Buhara tren istasyonunda oturuyorum şu an. Yaklaşık 1 saat sonra Semerkant'a geçeceğim. İstasyonun içinde oturuyorum. Çok kimse yok şu anda. Bir tane yük treni var. Sanırım vagonları ayırıp toparlamaya çalışıyorlar. Büyük bir istasyonmuş. Bu tarafta da bayağı oturacak yer var. Sol tarafta da oturacak yer çok. Tren geldikten sonra bu videoyu kapatacağım. Semerkant videosunu ayrı yapacağım. Önceki videoları izlemediyseniz önceki videoları da kanalımdan izleyebilirsiniz. Buhara'ya 2 gün ayırmanız yeterli. 2 gün dolu dolu geçer. Yok ben dinlene gezmek istiyorum, koştur olmasın diyorsanız 3 gün ayırın, 1 günde rahat dinlenirsiniz. Buhara'dan şimdi yola çıktım. Semerkant'a doğru gidiyorum. Laskartlı vagondayım, yani en ucuz olandayım. Şu şekilde örtü getirdiler. Bu şekilde yatak örtüsü ve yastık örtüsü getirdiler. Aynı zamanda içinde havlu var. Buhara'dan daha yeni çıktım. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yol var. Semerkant'a geldim. Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. Yaklaşık 2,5 saatlik bir mesafeydi zaten. 2,5 saatte hemen geldim. Yolda da zaten uyumuşum. Sonraki bölümde görüşürüz. Sonraki bölüm büyük ihtimalle Semerkant olacak. Çıkış da burada. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.